Merhaba, hoş geldiniz. Bayağı beklettim galiba, özür dilerim. Ses nasıl acaba? Ya şöyle bir şey oldu. Şimdi bu mikrofon da kablolu. Yani kablosu çok uzun değil. Ve böyle olunca kamera biraz böyle ya eğilmem gerekecek, bilmiyorum nasıl yapacağız. Ya da yine yere oturacağım. Ses nasıl acaba? Biri bana bilgi verebilir mi? Ne şey yap, ne çektim yani. Yere oturmak zorunda kalacağım galiba. Merhaba. Ay, ses güzel mi? Süper. Ama yine ben böyle yerlerde koltuk vardı. Şuna da geçebilirim. Teşekkür ederim. Muhammed Bey'den. Ara ara böyle jestler yapıyorsunuz. Ben de teşekkür ediyorum. Yok yok, hazırlanıyordum, dediğim gibi mikrofon e, ben bir mikrofon aldım, yanlış oldu, uymadı iPhone'a, o yüzden böyle oldu. Ama ben şimdi buraya geçince de şey yapamıyorum, bakayım. Ay, böyle garip bir durum oluyor. Yayının donması internetle ilgili. Ay, kolyeyi çıkarıyorum. Şakır şukur. Viking'e uysun dedim ama amanın. Nerede kaldı dingin masal okuması gece gece? Heh. Ay, evet, sonunda. Ses güzel değil mi? Teşekkür ederim. Bağırmama gerek kalmayacak. Moderatör olabilirim diyen Burak Bey, beni bir yazabilir mi hemen şu şeyden? Tanıyorum kendisini. El sallarsa ben de onu moderatör yapayım. Şimdi o yüzden bulmam çok zor. Şu anda 250-300'e yakın kişi var. Yok yok, ben tanıdığım kimse olması lazım moderatörüm. Aa, hmm. Neyse. Moderatör varmış, tamam, okey. Yalnız o moderatör çok sertti, tamam, o kadar sert davranmamasını söylüyorum. Ama tamam. Ee, Birden fazla kişi yapabilirim. Tamam. Burak'ı da moderatör yaptım. Dediğim gibi, yalnız şöyle moderatör beylere söyleyeyim. Aşırı sert davranmayın. Yani sürekli talep getiren, yani bel altı çok yazan, sürekli bir talepte bulunan kimseleri engellerseniz sevinirim. Ama bazen kendi aralarında insanların muhabbeti dönüyor ve bunu takip etmek isteyen insanlar da oluyor. Onlara dokunmayın yani. Onlara izin veriyorum. Yani o bakımdan sorun yok. Bakayım ne kadar şeyde okuyabilecek miyim? Deniyorum. Ay. Ay yok. Bu da olmadı ya. Çok yüksek bu sandalyede ya. Tam bu geldi ama ben rahat edemedim bununla da ya. Yani sandalyem var da çok uymuyor, kocaman, istemedim yani. Yoksa onu getireceğim şimdi, böyle bir sürü numaralar. Hadi bugün de ya şeyde yapalım. Böyle şey mi olurmuş işte, görüyorsunuz. Ay, bu arada şarjım da benim az ya. Çok şaşkınım bugünlerde. Altta o var, bu var. Yani bende bugün önlem var. Hiç boşa şey sanmayın yani. Evet. Böyle okuyayım artık. Birazcık sırtımı rahatlatırsam, evet.
Şimdi bugün size çok bağırmama da gerek yok, doğru. Ben bir rahat kısmını biraz daha ayarlarsam daha iyi olacak ama bugün size İskandinav mitolojisinden okuyacağım. Hep duyuyorsunuz Vikingler falan ve bu Vikinglerin inancı nedir? Size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Hep orada Odin'i duyuyorsunuz, Thor'u duyuyorsunuz. Kimdir bunlar? Ve oranın kuruluş mitiyle ilgili size böyle bir kısa okuma yapmak istiyorum. Hani yarın öbür gün Vikingleri izlediğinizde de bu konuda da size bilgi olur ve zaten bunlar masal gibi. Ben çok seviyorum. Ve burada tabii bu tanrı ve tanrıçalar anılıyor. Bir de Freya var. Güzel göğüslü Freya derler. Oradan bahsetmiyor ama onunla ilgili mit de bulacağım, arayacağım yani. Bugün size başta bu tanrıları biraz tanıtayım. Tüm tanrıların en yücesi ve en yaşlısı Odin. Pek çok sırra haiz, bir gözünü bilgelik uğruna feda etti. Dahası bilgi rünleri ve kudrete ulaşmak için kendini kendine kurban etti. Dünya ağacı Yggdrasil ile kendini astı ve 9 gece boyunca orada asılı kaldı. Böğrü bir mızrağın ucuyla deşildi ve onu ölümcül yaraladı. Rüzgarlar ağaca asılı bedenini sallayıp sarstı. 9 gün 9 gece boyunca ağzına ne bir lokma koydu ne bir şey geçti boğazından. Orada acı içinde hayat ışığı yavaşça söndü. Üşümüş, ıstırap içindeyken, tam ölmek üzereyken fedakarlığı karanlık meyvesini verdi. Acıdan kendinden geçerken aşağı baktı ve rünler orada kendini gösterdi. Odin onları tanıdı. Ne olduklarını ve kudretlerini anladı. İşte o sırada ip koptu. Çığlıklar içinde ağaçtan düştü. Artık büyü nedir biliyordu. Dünya avucunun içindeydi artık. Pek çok adı var Odin'in. Her şeyin babası, ölümün efendisi, dar ağacı tanrısı, yüklerin ve mahkumların tanrısı. Grimnir dedikleri de olur. Üçüncü de. Her ülkede adı farklıdır. Zira farklı şekillerde ve farklı dillerde tapınılır kendisine. Ama tapındıkları hep Odin'dir. Dünyayı insanların gözünden görmek için tebdili kıyafet seyahat eder. Aramıza pelerinli ve şapkalı, uzun bir adam olarak karışır. Hugin ve Munin diye seslendiği iki kuzgunu vardır. İsimleri düşünce ve hafıza anlamına gelir. Bu kuşlar dünyanın çevresinde boydan boya uçup malumat toplar ve tüm bilgileri Odin'e getirir. Omuzlarına tüneyip kulaklarına fısıldar. Görkemli tahtı Hlithsglaf ya da Hlithsjalf'ta oturup nerede vuku bulursa bulsun her şeyi izler. Ondan hiçbir şey saklanamaz. Dünyaya savaşı o getirir. Düşman ordusunun üzerine atılan bir mızrakla başlar savaşlar ve muharebeyle ölümler Odin'e adanır. Tekrar okuyayım. Düşman ordusunun üzerine atılan bir mızrakla başlar savaşlar ve muharebeyle ölümler Odin'e adanır. Eğer muharebeden sağ çıkarsan Odin merhamet ettiğindendir ama orada can verirsen sana ihanet etmiştir. Savaşta yiğitçe ölürsen onurlu ölülerin ruhlarını toplayan güzeller güzeli savaş bakireleri valküreler gelip seni alır ve Valhalla denen büyük salona götürür. Odin seni Valhalla'da bekler ve orada Odin önderliğinde içip dövüşür, yiyip savaşırsın. Şöyle bir ortak nokta var. Yani Odin şey gibi aslında Kronos gibi diyebilirim. Şimdi Zeus diyecektim ama Zeus aslında biraz daha Thor'a daha çok benziyor.
Ve şu da ilginç, 9 günden bahsediyor ya. Aslında 9 bir tamamlanma sayısı ve burada da 9 gün kendisi de böyle inisi olmak için ağaçta kendini asıyor. Böyle bir ortak noktası da var. Yani başka ortak noktalarda çıkarabilirim de. Şimdi devam edeyim. Nasıl gidiyor? Evet, ben şöyle tekrar. Odin Zeus değil mi? Ya şu bakımdan Thor'a bakınca Thor'u da benzettim. Yani şöyle bir şey. Tek gözü var, bilgelik için bunları yapıyor falan. Şey olarak düşündüm. E, Yani Zeus'un babası Kronos'tu. Ondan önce Uranos geliyordu. Acaba böyle bir şey olabilir mi diye. Yani yoksa, ama ben de Odin'i ilk başta Zeus düşünüyordum. Sonra acaba dedim. Neyse ya, sandalyede şey yetişmiyor. Böyle mikrofonun kablosu. Ayrıca dediğiniz tarz ASMR tarzı bir şekilde kitap okumak istiyorum. Ama dediğim gibi onun için ayrı mikrofon gerekir. Önce bir yaka mikrofonunu halledeyim ve kablosuz. Ona da bakarım. Açıkçası denemek istiyorum ya. Çok talep var, çok merak ediliyor. Evet, şimdi okuyacağım Tanrı Thor. Odin'in oğlu, namı diğer gök gürleten, babası ne kadar o kurnazsa o kadar özü sözü bir. Babası ne kadar hilebazsa o kadar iyi huylu. Hani gök tanrısı da diyor ya, o yüzden Zeus mu acaba dedim, ama Zeus'un da hileleri çok vardı tabii. Devasa kızıl sakallı ve tüm tanrılardan fersah fersah kuvvetli. Kuvvet kemeri Megingjord kuvvetini arttırır. Taktığı zamanlarda 2 kat artar gücü. Thor'un silahı cücelerin dövdüğü olağanüstü çekiç Mjolnir'dir. İlerleyen sayfalarda öğreneceksiniz hikayesini. Troll, buz devi ve dağ evi herkesin dizi titrer. Mjolnir'i görünce, zira pek çoğunun kardeşini ve yoldaşını bu silah katletmiştir. Thor, çekicin sapını tutmasını sağlayan demir eldivenler takar. Thor'un annesi toprak tanrıçası olan Jord'dur. Thor'un oğulları öfkeli Mudi ve kuvvetli Magni'dir. Kızı Trud ise kuvvetli olarak bilinir. Karısı altın saçlı Sif'tir. Thor'dan önceki evliliğinden Ur adında bir oğlu vardır ve Thor Ur'un üvey babasıdır. Ok ve yayıyla av tanrısı olan Ur'un kayalıklarla da arası iyidir. Thor, Asgard ve Midgard'ın koruyucusudur. Thor'un maceralarını konu alan çokça hikaye anlatılır. Bazılarıyla bu kitapta karşılaşacaksınız. Bunu okumamam gerekiyordu. Aslında bunu okumayacaktım. Ama işte canlı yayın. Çok yakışıklı. Bu şimdi okuyacağım Tanrı Loki. Loki'yi şeyden bilebilirsiniz belki. Vikinglerde Floki vardı ve Loki'den çok bahsediyordu. O Loki'yi çok seviyordu. Loki. Çok yakışıklı, mantıklı, ikna edici, sevilesi ve tüm Asgard'dakilerden açık ara daha oyunbaz, sinsi ve kurnaz. İçinin bunca karanlıkla, öfke, kıskançlık ve hırsla dolu olması çok yazık. Loki'nin annesi namı diğer Nal ya da zayıf, güzel ve zeki olduğu için iğne olarak da bilinen buz devi Lofi. Babası ise ismi yeri görü titreten anlamına gelen ve adının hakkını veren ve o da bir buz devi olan Farbati. Uçan ayakkabıları sayesinde Loki gökte yürür ve şekil değiştirerek başka insanların suretine ya da hayvanların şekline bürünür. Ancak gerçek silahı akıldır. Herhangi bir tanrıdan ya da devden daha kurnaz, sinsi ve oyunbazdır. Odin bile kurnazlıkta yanına yaklaşamaz. Loki ile Odin kan kardeşidir. Diğer tanrılar daha Loki'nin Asgard'a ne zaman ve nasıl geldiğini bilmez. Thor'a hem arka çıkan hem de ihanet edendir.
Tanrılar ona müsamaha gösterir çünkü hileleri ve planları onların başına dert açtığı kadar onları beladan kurtarır. Loki dünyayı hem daha ilginç hem daha güvensiz bir yer kılar. Canavarların babası, dertlerin yaratıcısı, sinsi tanrıdır. Loki çok içer ve içtiği zamanlarda dilini tutamaz. Düşüncelerini ve eylemlerini kontrol edemez. Loki ve çocukları her şeyin sonu Ragnarök geldiğinde yerlerini alacak ve savaştıkları taraf Asgard'ın tanrıları olmayacak. Evet, şu anda galiba bir mesaj gelmiyor mu diyecektim. Evet. Filmlerden o ya zaten ben filmlerdekiyle kıyaslamayı şu bakımdan diyorum. Yani orada böyle popüler kültürdeki dizide böyle izlemiştik diye. Yani hani ben orada Loki'yi daha bunları okumadan önce hani kötü biliyordum ama aslında öyle bir şey yokmuş. Yani tam şey değil. Aslında zaten mutlak kötü ya da mutlak iyi diye de bir şey yok. Ah, ay doğru, iyi yıllar mesajları var. Ben de burada şimdi şey çeviriyorum. Evet. Bir yandan ben şarjıma da mı baksam fena olmayacak. Galiba şarjım azdı. Yeni hatırladım. Bugün hiç profesyonel değilim ya. Yerlerdeyim yine. Ne yapsak, burada bitirsek mi yılın son masal gecesini? Biraz soru alabilirim. Yarın yayın biraz zor ya. Ben de pek rahat edemedim. Yoksa bir tane daha masal okurdum. Bir de böyle mi denesem masal? Yani masal diyorum işte. Anlayın siz. Bir tane daha yarın yokum, evet. İlk gün yapabilirim. Bir de ben aslında yılın ilk günü Avatar'ı izlemiştim. Avatar'la ilgili bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Orada böyle sorularla sohbet ederiz. Ne dersiniz? Herhalde iyi dersiniz. Oraya oturup ben ne yapacağım? Nasıl oraya uzatın, bunu yapın. Yani ya sandalye dediğim gibi böyle çok büyük, şık durmaz falan diye birazcık ta- e, ayrıca dediğim gibi şöyle bir şey var. Sandalye koyduğum zaman çok geriden yayın yapmam lazım. Yoksa YouTube'un bu kadar yatay ekranında sandalye böyle kalıyor. Dikey bir görüntü. Yani yatay bir görüntü için böyle şeyler gerekiyor ya da çok uzaktan yapacağım. Uzaktan olunca ses gelmiyor. Mikrofon yaptım ama şimdi de kablo böyle. Bu telefona bağlıyım, o yüzden iki büklüm kaldım. Ve mikrofon konusunda da yanlış bir tane almışım. Onu takamadım iPhone'a. Böyle teknik şeylerle uğraşıyorum, cebelleşiyorum yani. Neyse. Ee, Ha, bu arada doğru ya, bugün birazcık şimdi sohbet yapalım. Ben size devam ederim ama çok rahat edemediğim için de böyle şey yapıyorum. Şimdi katıl açacağım. Evet. Onun için de bir şeyler çekecektim. Yakında katıl açıyorum. Yani yeni yılı itibariyle katıl olacak. Merak etmeyin. Onların da şeyleri olacak, çeşitli. Hatta biraz bahsedeyim. Savaşçı üyelik, savaşçı üye, şövalye üye ve kral üye şeklinde üyelikler olacak. Tabii ki benim böyle olur, bir krallık, kraliçelik sisteminde bu tür bir üyelik sistemi düşünüyorum ve yapacağım. Farklı tarz videolar da belki olabilir. Farklı okumalar da olur. Sandalyeli ya da yani onları dediğim gibi dikey yapmak gerekiyor. Hani sandalyede ben de daha rahat ederim ama çok uzaktan koymam gerekiyor. O zaman da ses, yani böyle teknik sorunlar var. Yayın kalitesiyle de ilgili. Ee, Yani galiba belki de fiber internet gelmiş miydi, böyle yer altından internet kalitesiyle de ilgili. Yani benim tamam telefon çok iyi ama benim de modem, internet, size verdiğim yayınla ilgili bunlar. Yani çünkü bunları çok soruyorsunuz. Bunları cevaplandırayım dedim. Biraz da şimdi şeylere bakacağım. Neydi adı? Ee, şey Soruları falan.
Biraz sorulara bakayım. Çünkü dediğim gibi şimdi rahat edip çok okuyamayacağım. Ya işte dikey çok estetik değil. Bununla yapabilir miyim? Dediğim gibi bu tarz bir tane kablosuz ısmarladım. Yani öyle bir şey olacak da yanlış olmuş, iade edildi, sonra tekrar ısmarlayacağım falan, böyle bir şeyler olacak yani maalesef biraz. Yani yeni yılda da projeler olacak. Bu birazcık katıl içeriklerini göreceksiniz zaten yakında. Ha iyi, %10 kalmış, yeter rahat rahat. Yani bu mikrofonla da güzel olur diyorsunuz. İyi, yani denemiş oluyoruz zaten. Dediğim gibi birkaç soru cevaplandırayım buradan. Kitap maalesef son dönemde çok rahat konsantre olamıyorum. Yoksa istiyorum, başka başka şeyler de var da tabii insanın hayatta farklı tür sorunları da olabiliyor. Challenge'lar falan, o şeylere girmedim. Ama dediğim gibi bir gün belki de masada yapacağım, onu bilmiyorum. Bir yılın ilk günlerinde bir avatar yayını yaparız. Astroloji seviyorum, evet. Geçen gün öyle birazcık geyik yapmıştık. Evet, bugünlük ayrılayım, biraz kısa olacak ama daha sık yayın yapacağım için bunu telafi ederiz. Aslında ben bir yerler daha okuyacaktım ama çok da dediğim gibi rahat edemedim. E, Bakıyorum kitaptan, evet. Düşündüğüm kısmı artık başka gün okurum. Size tekrar bir özetini yapıp İskandinav mitolojisini, çünkü bunu çok istiyordunuz. Bugünlük ayrılayım. Bakayım ne var yine. Evet, Loki düzenbaz olarak biliniyordu. Yani böyle kılık değiştirebiliyor. Çok kurnaz. Mesela Viking dizisinde de Floki diye bir tane şey vardır. Neydi bu, gemi mühendisi diyeceğim. Yani o zaman mühendislik yok ama adam gemi yapıyor. İşte yani gayet zeki, kurnaz, ama işte aklı biraz şeye de çalışıyor. Böyle fesatlığa falan da çalışıyor. Herhalde Loki de öyle bir tanrı. Yani aslına baktığımız zaman Yunan mitolojisi tanrısıyla çok birebir aynı değiller. Yani çünkü hiçbir zaman hani Odin'in ya da Thor'un evlilikleri, kıskançlıkları, osu busu falan bahsetmiyor. Ya Türk mitolojisinde aslında düşünüyorum ama ya öyle insanlar var ki, şimdi sen Türk mitolojisini böyle mini etekli mi okuyorsun falan derler diye çekiniyorum. Biraz da bir masal gibi de olması lazım. Direkt bilgi veren kitap okusam da nasıl olur dedim. Yani bir anlatımı olması lazım. Bir de bundan çekindim. Yani Gılgamış'ı okudum. Yani oradan sonra yani bir sürü şey oldu. Gitti yani o videolar. O yüzden de yani şimdi Türk mitolojisi okusam ne yapıyorsun sen falan üzerime yüklenirler diye çekiniyorum açıkçası. Ya gözlükler ışıkta iyi geliyor, okurken rahatsız ediyor ama şu ışık gözümü alıyor. Bu sadece şeysiz, numarasız, sadece mavi ışık filtresi. Evet. Şimdilik ben de ayrılayım. Dediğim gibi bayağı da olmuş. Ya bu şuraya. Yok yani, sığamıyorum ekranlara. Evet, ayrılırken bugün dediğim gibi çok profesyonel olmadı. Kusura bakmayın. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Belki kısa bir videoda çekerim yarın ve yüklerim.
Yılın ilk günü görüşmeyi istiyorum. 1 Ocak'ta görüşmek üzere ya da bir videom olacak yarın. Belki yeni yıl sürprizi de olabilir. Ama olmadı. Yılın ilk günü bir canlı yayın yaparız. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler.